Karar ve davranış bilimci, kendi tabiriyle profesör ama öğrenci, akademisyen yazar Uğur Batı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Uğur Batı. Hoş bulduk. Öncelikle etkinliğimizi nasıl buldunuz? Ee, Benim hani karar bilimi çalışmamdan öte sunumda da belirttim. Türkiye'de yazılan aslında ilk oyunlaştırma kitaplarından biri. Hem oyun hem oyunlaştırma. Çünkü yıllarca reklamcılık tarafında tüketici davranışları çalıştım. Dolayısıyla orada tüketici içgörüsü ne demektir? İşte öğrenme tarafında öğrenme tasarımları yaptım. Etkin öğrenme nasıl gerçekleşir? Hep bu minvalde ilerlediğim için benim için oyunlaştırma çatı kavramlardan biriydi. Yani öğrenme konusunda çatı kavramlardan biriydi. Oluyor böyle şeyler. Allah'tan GameFET'teyiz. Çatı kavramlardan biriydi. O yüzden şimdi GameFET ekibinin tabii çoğu arkadaşım, öğrencimiz, sevgili federasyonun tüm üyelerine sesleniyorum. Bu önemli bir alan. Yani marka tarafında deneyim nasıl tepe bir kavramsa öğrenme, farklı farklı alanlarda. Diğer taraftan kurumsal taraftaki bütün satış etkinliği, ölçülebilirlik konusunda da oyunlaştırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür kongreler, bu tür kavramların sesi olur. Dolayısıyla güzel bir modeldi. Yani 500 biletleme yapılması, 26 konuşmacı, pek çok atölye bence dikkati çeken bir etkinlik oldu. Ne kadar çok çalıştığınızı da biliyorum. Herkesin de eline sağlık diliyorum. Teşekkür ederiz. Peki Türk insanının oyunlaştırma ile ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten oyunun içine doğduk. Yani etrafınıza bakıyorsunuz, siyasete bakıyorsunuz. Bence oyun. A'dan Z'ye oyun. Hani değil mi? Partiler var, kişiler var. Çok sıklıkla taraf değiştirenler olduğunu görüyoruz. Partizanlık dediğin şeyin kendi altında böyle kayıp gittiğini görüyoruz. Türk insanın oyunun kendisine bakışında zaten gelenekten baktığımızda oyunlar, sokak oyunları, hatta halk oyunları, hatta oyunun tüm türünün ismen bir şekilde yazında, sözlü ve yazılı gelenekte yer bulduğunu görüyoruz. Öbür taraftan bakıyorsunuz bütün sporun da içinde olduğu o game tarafı, gamification tarafı değil de oyun tarafının Türk insanın kültürelliğinde kendisini ifade etme biçiminde çok önemli bir yeri olduğunu görüyorsunuz. Bunun bence bir taraftan kurumsal tarafta kullanılması, yani etkinlik için, etkililik için belki kullanılması elzemdi. Bu tür konferanslar onun için araç. Ya da öğrenme, eğitim, yani bütün bu kısımlarda bir şekilde tercümesinin oralara yapılması gerekiyor. Ben de oyunlaştırma projeleri çalışıyorum veya danışmanlığını yaptığım, özellikle deneyim pazarlaması danışmanlığı yapıyorum ben. O kısımdaki bütün markalara olası senaryoların içerisinde oyunlaştırma eklemeye çalışıyorum. Peki sizce Türkiye'de bu olası senaryolar içinde yani danışmanlık yaptığınız firmalar veya onların haricinde de oyunlaştırmanın yeri ne durumda? Yani yeterli mi sizce? Hem müşteri tarafında hem reklam ve hani çalışan tarafında da oyunlaştırmanın kullanımı. Yeterli değil ama gelişmesi lazım, ama şunu söyleyeyim, bir analoji yapayım. Mesela 1990 yılına gidelim. Sahnede Bay Başkan olsun ve Büyük İşler AŞ şirketinin 20. kuruluş yıl dönümünde bir konuşma yapıyor olsun. Bu bir aile şirketi olsun ve birinci jenerasyon yöneticisi, yani babadan devralan bir yönetici olduğunu düşünün Bay Başkan'ın. Bay Başkan 20 yılda çok iyi bir performans göstermiş ve şirketin cirosunu 3 katına çıkarmış. Bay Başkan sahnede şöyle bir konuşma yapıyor. Bugün diyor, asıl diyor yapmamız gereken sermayenin etkinliğini sağlamak diyor. Aslında diyor en çok ihtiyacımız olan şey diyor kişisel ehliyet diyor. Yaratıcılık gibi, inovasyon gibi, oyunlaştırma gibi kavramlar ise ancak diyor fanteziden öte bir kavram olamaz, ancak orada bir yerde yeri var. Bizim odaklanmamız gereken şey yarın bugün ne üretiyorsak onu üreteceğiz. Sadece daha optimal bir verimlilikle üretmemiz lazım diyor ve uyuyor. Kurgu benim kurgum ya, ve 20 yıl sonra 2010'da uyanıyor. 2010'da uyandığında böyle gözlerini ovuşturarak kalkıyor. Bir bakıyor tepesinde dama hızmalı bir dolar milyarderi, genç bilişimci, transseksüel bir politikacı, şirketinin cirosunu 500 milyon dolara çıkartmış Çinli bir modacı ve Nobel Fizik Ödülü almış deri ceketli, kulağı küpeli bir bilim adamı. Ve Bay Başkan'ı dürtüyorlar. Başkan, dünyaya geri dön. Bu bambaşka bir çağ. Artık yaratıcılık, inovasyon ve onun çerçevesindeki her şey dünyayı sarmış durumda. Bugün artık normal AŞ'nin yeri yok. Herkes asimetrik bir modelde normal olmayanın peşinde.
Ben AŞ diye bir kavram var. Kimlik oluşumunun çok önemli olduğu bir durum bu. Dolayısıyla dün ne yapıyorsan bugün de aynı şeyi yapmanın imkanı yok. Değişmek zorundasın yaşamak için. Çünkü değişmediğin sürece şirketin devamlılığını sağlamanın mümkünatı yok diyor. İşte böyle bir kurgu içerisinde şirketleri bazen kavramlar, olgular, bazen değil çoğu zaman zorlarlar. Yani bazen şirketler kurumsal hayatın tümü bir takım olguların gelişimi konusunda kendileri lokomotif vazifesi üstlenir. Bazen de ülkedeki oluşan, dünyadaki oluşan sosyoloji, geleceğe bakış, projeksiyonlar, mevcut iş kültürü ve onun getirdiği bütün dinamikler beni seç, beni seç, beni süreçlerin bir parçası haline getir der. Bence oyunlaştırma artık öyle bir kavram. Yani sürecin parçası haline getirmeyi kendi kendine zorluyor. Bugün personel sadakatini sağlamak kolay değil. Employee branding tarafında. Satış pazarlama, ölçülebilirlik konusunda operasyonlar hiç kolay değil. Bugün insanları motive etmek hiç kolay değil. Herkes yüzen kayan bir zeminde, hele ki jenerasyon kaymalarıyla birlikte değil mi? Herkesin daha çok şey istediği ve daha hızlı istediği bir dünya yaşıyoruz. İşte oyunlaştırma tüm bu operasyonlar ve daha fazlası konusunda bence çatı kavramlardan biri. Çok teşekkür ederiz Ben Uğur Batı.